yabancı in. I'm going to say the rest in English. Geri kalanını İngilizce anlatacağım. I taught in Ankara for 1 year, so I know a little bit of Turkish. Bir yıl boyunca Ankara'da öğretmenlik yaptım, o yüzden birazcık Türkçe konuşabiliyorum. My name is Alexander Coast. I live in New York City, and I work at a center called the Brooklyn Apple Academy. Brooklyn Apple Academy. Benim ismim Alexander Coast, New York City'de yaşıyorum ve Brooklyn Apple isminde bir yerde, merkezde çalışıyorum. And I'm here to, and just let me know when 5 minutes left. I'm here to talk to you maybe about the alternative to alternative education. Burada aslında size alternatif eğitime alternatif olan bir eğitimden bahsetmek üzere geldim. A method that's called self-directed education, which can be done in schools, centers, or at home in what's called unschooling. Öz yönelimli eğitim dediğimiz hem okullarda hem merkezlerde hatta okulsuzlaşma dediğimiz evlerde de uygulayabileceğimiz bir yöntemden bahsedeceğim. But before I do so, I want to stop for a moment and think about the history of being humans. Bunu yapmadan önce bir dakika ara verelim ve insan olmanın tarihine biraz göz atalım. So for 1.8 million years, humans lived as hunters and gatherers in egalitarian societies. 1.8 milyon yıl boyunca egaliteryen toplumlarda insanlar avcı toplayıcı olarak yaşadılar. Researchers have shown that this form, that on all continents in the world, children were raised similarly as hunters and gatherers. Araştırmalar gösteriyor ki bütün dünyadaki ülkelerde çocuklar benzer bir şekilde avcı toplayıcı olarak eğitildiler. Basically, somewhere around 4 or 5 years old, children left the caregiver and would go and play. 4-5 yaşlarında çocuk ona bakan kişiyi terk edip dışarı çıkıp oynamaya başladı. And they were given access to all of the tools of the adults. They could light fires and use machetes, knives, anything they wanted. Ve bu sırada yetişkinlerin kullandığı her türlü araca da kullanma izni verdiler. Ateş yakabiliyorlardı, bıçaklarla, oklarla vesaire oynayabiliyorlardı. And there were no adults that were overseeing them. Biraz daha büyük olan yetişkinler onlara dikkat ediyordu. And so they were self-directed. Böylece öz yönelimli olarak büyüyorlardı. They would play like this until about 16 to 18 years of age. 16-18 yaşına kadar bu şekilde oynamaya devam ediyorlardı. At which point in time they would make the decision themselves to go out with the adults and either hunt or gather or do whatever they saw fit for themselves as an adult in their band. O yaşa geldiklerinde yetişkinlerle birlikte gidip avlamaya, toplamaya ya da her ikisini yapmaya, kendileri için uygun olanın ne olduysa onu yapmaya kendi başlarına karar veriyorlardı. About 10,000 years ago, we discovered agriculture, farming. 10.000 yıl kadar önce tarımı keşfettik. And started fencing in land, and there were people who owned things and people who worked for those owners. Böylece toprakları çitlerle çevirmeye başladık. İçeride o topraklara sahip olan insanlar vardı, dışarıda o toprakların sahibi olmayan insan vardı. And it was at this time that oppression started, where there were people who were forced to do certain types of work and to learn certain types of work. Tam bu sıralarda da farklılaşmalar başlamaya başladı. Belli tarz işleri yapan, belli insanlar, başka tür işleri yapan başka insanlar grupları oluşmaya başladı. And so to be clear, for 99% of human history, we were hunters and gatherers. For less than 1% of human history, we have been more what you and I are accustomed to as a lifestyle. İnsan varlığının %99'u
99'luk bölümü süresince bizler avcı toplayıcı olarak yaşadık. %1'inden daha az bir süre boyunca şu anda alışkın olduğumuz yaşam tarzında var olduk. About 200 years ago, the Prussians created compulsory schooling and certified teachers. 200 yıl kadar önce Prusyalılar zorunlu eğitimi ve sertifikalı öğretmenleri ortaya çıkardılar. And somewhere between 150 and 100 years ago, this type of system spread throughout the world. Ve 100-150 yıl kadar önce de bu çeşit bir sistem bütün dünyaya yayıldı. This is the system that most of us grew up in and are familiar with, what could be called public education. Bu kamusal eğitim dediğimiz büyük bir kısmımızın bununla birlikte büyüdüğü ve buna aşina olduğu sistem. And so I would like to use, if you want to talk about tradition and traditional education, I would like you to think more about the hunters and gatherers, because tradition means something that lasts a long time. Gelenek dediğimiz şey çok uzun süre boyunca devam eden bir şeydir. Bu nedenle gelenek ve geleneksel eğitimden bahsettiğimiz zaman avcı toplayıcıları hatırlamanızı istiyorum. And instead think about this Prussian system as conventional education, what is popular today. Ve Prusya'nın keşfettiği eğitim sisteminde konvansiyonel eğitim olarak düşünmenizi istiyorum. Şu anda popüler olan eğitim sistemi. I wanted to preface with this introduction because what I'm about to tell you is very unusual to most people, but actually is a lot more traditional as far as the way children were raised. Bu girişi yapmak istedim çünkü size birazdan anlatacağım şey insanlara çok sıra dışı geliyor, alışılmadık geliyor ama çocukların yetiştirilmesi açısından neye alışkın olduklarını düşündüğünüzde aslında çok geleneksel. So self-directed education is trusting that children know what is best for themselves. Öz yönelimli eğitim dediğimiz şey çocukların kendileri için neyin en iyi olduğunu bildiklerine olan inancı içeriyor. It is actually a children's rights movement, which means that it is against the oppression of children. Bu aslında bir çocuk hakları hareketi, çocukların baskı görmesine karşı çıkan bir hareket. It is my belief and the belief of those that practice self-directed education that for an adult to force a child to sit in a seat and learn something that the adult thinks is important is oppressive. Hem benim hem de öz yönelimli eğitimi benimseyen insanların görüşüne göre bir çocuğu bir sandalyeye oturtup bir yetişkinin doğru olarak gördüğü şeyi öğrenmesine zorlaması baskıcı bir yöntem. It could even be considered violent. Hatta bunun şiddet içerdiğini de iddia edebiliriz. And if that's true, how do you raise a child to be free of this oppression? Ve eğer gerçek buysa bir çocuğu baskıdan bağımsız olarak nasıl baskı görmeden nasıl yetiştirebilirsiniz? I work for an organization called the Alliance for Self-Directed Education. The Alliance, Öz yönelimli eğitim birliği adı verilen bir enstitüde çalışıyorum. And there are 6 simple processes that can be used in self-directed education. Öz yönelimli eğitimde 6 basit süreç var kullanabileceğimiz. I'll briefly list all 6. Kısaca 6 tanesinin üzerinden geçeceğim. Social expectation that education is children's responsibility. Eğitimin çocukların sorumluluğu olduğunu düşünen sosyal beklenti. Unlimited time to play, explore, and pursue one's own interests. Oynamak, keşfetmek ve bir kişinin kendi çıkarlarının peşinde koşmak için sınırsız zaman. Opportunity to play with the tools of the culture. Kültürün araçlarıyla oynayabilme imkanı. Access to a variety of caring adults who are helpers, not judges. Yargılamayan, sadece yardımcı olan yetişkinlerin etrafında yardımcı olarak bulunması. The one that I think is most important. Benim en önemli bulduğum şey. Free age mixing among children and adolescents. Çocuklar ve
yetişkinler arasındaki ergenler arasındaki Karma yaş grubu. Yaş karması. Karma yaş grubu. Karması. And the last one, immersion in a stable community. İstikrarlı ve saygılı bir toplumun ortaya çıkması. So I would like you to imagine for a moment a busy train station at rush hour. En yoğun zamandaki çok kalabalık bir tren istasyonunu gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. If you were a stranger walking into the train station observing everyone, Buradaki herkesi gözlemleyen ve tren istasyonuna giren bir yabancı olsaydınız, it might look like chaos to you. size bir kaos gibi görünürdü. There would be people running around doing all different things, loud noise. Bir sürü insan etrafta koşuşturuyor, bir sürü farklı şey yapıyor, gürültü, sesler. And yet, that train station in a way is a miracle. Ama yine de bir bakıma o tren istasyonu bir mucize. In that each person there has an intended destination. Mucize çünkü oradaki her bir bireyin gitmeyi planladığı bir durak var. And they're working collaboratively with everybody in the train station so that each one of them can get to where they want to go. Herkes birbiriyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Böylece herkes gitmek istediği yere varabiliyor. If you see a group of self-directed children playing or working together, Eğer öz yönelimli bir grup öğrencinin birlikte oynadığı ve çalıştığı bir grup görürseniz, it looks a lot like that train station. aynı bu tren istasyonuna benzeyecek. Oftentimes they're very dirty places. Çoğunlukla çok kirli yerlerden bahsediyoruz. In the center where my own children go to school, there are oftentimes dirty socks all over the floor when you first walk in. Benim çocuklarımın gittiği merkezde genellikle yerde kirli çorapların olduğu bir mekan. There will be children running around screaming with different toys. Farklı oyuncaklarla bağırarak dolaşan çocuklar görürsünüz. And when people first come into a center like this, oftentimes the look on their faces. Herhangi biri genellikle böyle bir merkeze girdiğinde genel olarak yüzünde biraz önce gösterdiğim gibi bir ifade oluşur. And so I oftentimes give that train station analogy as a way of stop and think for a moment. Ve bu insanlara bir süre sakin ol ve düşün diyebilmek için bu tren istasyonu analojisini anlatırım. And just like a passenger at a train station, Tıpkı tren istasyonundaki bir yolcu gibi, if you were to follow any one child throughout the space for a long time, oradaki herhangi bir çocuğu takip ederseniz, you would realize that they are learning, şunun farkına varacaksınız ki o çocuk öğreniyor, that they are collaborating with others, diğerleriyle işbirliği yapıyor and that they are free to go whichever direction they would like. ve istedikleri yöne gitme konusunda özgürler. And again, this is much similar to the type of child rearing that was used for 1.8 million years when we were hunters and gatherers. Ve 1.8 milyon yıl önce avcı toplayıcı olduğumuz zamandaki çocuk yetiştirme yöntemine çok benzeyen bir yöntem. It might be easiest to give an example of what this is like so that you can see it in your heads. Kafanızda iyi canlandırabilmeniz için bunun nasıl olduğunu gösteren bir örnek vermek iyi olacak. So as I was preparing for this presentation this week, Bu hafta bu prezentasyonu hazırlarken that child, his name is Shalem. Oradaki çocuğun adı Şeyma. Shalem. Asked me to do something. Benden bir şey yapmamı istedi. 5 months ago, he was bored. 5 ay önce sıkılmıştı. And I started suggesting things he could do. Ve ona yapabileceği şeyler önermeye başladım. And to be clear, I've known Shalem for 3 years. Ve ben bu çocuğu 3 yıldır tanıyorum. So I know a lot of his interests. Dolayısıyla nelerden hoşlandığı ile ilgili oldukça bilgi sayılırım. And so I suggested in our history class Ve ona sanat tarihi
dersi önerdim. It's when I used to work as a conventional teacher, it was one of the subjects I taught. Konvansiyonel öğretmen olarak çalıştığım zamanlarda benim öğrettiğim konulardan biriydi bu. And he liked that idea, so we decided to start a class together. Bu fikri çok beğendi ve birlikte bir sınıf başlatmaya karar verdik. And so we asked other kids in the center that I work at, is there anybody who's interested in an art history class? Diğer çocuklara sanat tarihi dersiyle ilgilenen herhangi biri var mı diye sormaya başladık. About 5 children were interested. 5 kadar çocuk ilgilendi. A 5-year-old child, a couple of 7-year-old children, an 11-year-old, and a 12-year-old. Bir tane 5 yaşında, 2 tane 7, bir de 11 ve 12 yaşlarında birer çocuk ilgilendiler. And so every Monday morning we meet in the library. Her pazartesi sabahı kütüphanede buluştuk. And I started with art history with cave paintings on the walls. Mağara resimleriyle başlayan bir sanat tarihi öğretmeye başladım. And we have worked our way up to this Monday we were working on abstract expressionism. Bu pazartesi soyut ekspresyonizm üzerinde çalışıyorduk. And I mentioned the painter Jackson Pollock. Jackson Pollock'tan bahsettim, ressam. And we started looking at videos of Jackson Pollock doing his splatter paintings. Onun resimlerini yaptığı videoları izlemeye başladık. And the children in the class were really excited about it. Sınıftaki çocuklar bundan çok heyecanlanmışlardı. And I had remembered that there's a paint store next to where our center is. Ve bizim merkezimizin bulunduğu yere çok yakın bir yerde bir resim mağazası olduğunu hatırladım. And that sometimes they had given us buckets of free paint. Bazen onlar bize ücretsiz boya kovaları veriyorlardı. So I suggested we ask them if they'd give us buckets of paint. Ve onlara dedim ki hadi gidip bir soralım, bize bedava verirler mi? And we found a really big piece of fabric. Çok büyük bir kumaş parçası bulduk. And we went out onto a roof in New York City. New York City'deki bir çatıya çıktık. And I opened up the cans of paint. Boya kutularını açtım and, ve ortaya and that was what they created on Monday. Pazartesi günü bunu ortaya çıkardılar. As they were, and many other children in the space who don't take the art history class. Orada bulunan ama sanat tarihi dersi almayan bir sürü çocuk da Stuck their head out the window. camdan dışarı kafalarını çıkardılar. And said, hey, can we paint too? Biz de boyayabilir miyiz diye sordular. And so they all started helping us. Ve hepsi bize yardım etmeye başladı. And very quickly I had many children on a roof by myself. Ve çok kısa bir zamanda çatıda bir sürü çocuk ve ben. And then as they wanted to go inside, they were getting paint on the bottoms of their shoes. İçeriye girmek istediklerinde ayakkabılarının altında boyalar vardı. So I taped cardboard to their feet. Ben de karton yapıştırdım ayaklarının altına. And let them have fun. Ve eğlenmelerine izin verdim. And I listened as the children were speaking to each other. Ve çocuklar birbirleriyle konuşurken dinledim. And the ones who were in the art history class were explaining to the ones who were not. Sanat tarihi dersinde olanlar diğerlerine bazı açıklamalar yapıyorlardı. This is Jackson Pollock the style painting. It's abstract expressionism. Bunun soyut ekspresyonizm olduğunu, Jackson Pollock tarzı bir resim yapma sanatı olduğunu anlatıyorlardı. And I guarantee you that half of those children will not remember Jackson Pollock's name or what abstract expressionism is. Size garanti ederim ki bu çocukların yarısı ileride Jackson Pollock ismini veya abstrakt ekspresyonizmin ne olduğunu hatırlamayacaklar. But the next time they go into a museum and see an abstract expressionist painting, they will understand it beautifully. Ama bir müzeye gittiklerinde soyut ekspresyonizm resimlerine örnek bir resim gördüklerinde çok çok iyi anlayacaklar. And just to finish, that's one example. Bu sadece bir örnek. There are many different ways to learn in this method of education. Bu eğitim metodunda öğrenilebilecek çok farklı yöntem var. My own children have been raised this way since birth. Doğduklarından beri benim çocuklarım bu yöntemle büyütüldüler.
and yes, they know how to read and write and do basic math. Ve okumayı, yazmayı, temel matematik becerilerini biliyorlar. How they learned it, I have no idea. Nasıl öğrendikleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Thank you very much. Teşekkürler.